Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an TED'deyim. Otobüsten indim. Sabah saatleri olduğu için biraz sesim boğuk çıkıyor. Dün akşam da biraz alkolü fazla kaçırdım galiba. Hala tam toparlayamadım. Yolculuk yaklaşık 2 saat sürüyor. 2 saat 20 dakika falan sürüyor tam olarak. Buraya gelebilmek için İşkodra'dan saat sabah 7'de bir otobüs bulunuyor. Kaldığınız yerle iletişime geçerek bilet alabilirsiniz oradan doğrudan. Çünkü sizi buraya getiren servis bütün hostelleri dolaşıyor zaten. Yani hostelinizin kapısında bekliyorsunuz, saat 7'de servis geliyor ve sizi alıp götürüyor TET'e. Dönüş otobüsleri ise buradan saat 11'de ve saat 17'de varmış. Ben şu an saat 10 gibi buralardayım. Saat 5'e kadar biraz gezeceğim buraları. Sonra 5'te İşkodra'ya geri döneceğim. Ben TED'de kalacak yer ayarlamadım. Çünkü Booking'den baktığımda fiyatlar biraz pahalı geldi bana. O yüzden günübirlik sabahtan gelip akşam üzeri geri döneceğim. Ama burada bayağı kamp seçeneği de varmış, yani çadırlı konaklama seçeneği de varmış. Çok fazla kamp var. Onu bilmiyordum, araştırmamıştım. Yani gelmeden önce konaklama eğer size pahalı gelirse kamp seçeneğine, çadır seçeneğine de bakabilirsiniz. Az önce bahsettiğim köyün içerisinde şöyle bir zipline noktası gözüküyor. Gelirken görmüştüm, bayağı yukarıda kaldı. Buraya kadar gelmişken zipline de yapabilirsiniz burada. Göz atmanızı tavsiye ederim. Ben de düşündüm aslında zipline yapsam mı diye de şu an biraz hasta gibiyim. Midem bunu kaldırabilecek durumda değil şu an. Çan sesi duyuyorum uzaktan. O kiliseye doğru yürüyorum ben de zaten. Sesi takip ederek ilerliyorum oraya doğru. Şurada köyün küçük bir hastanesi var galiba. Kapısının önünde ambulans duruyor. Şu arkadaki manzaraya bakar mısınız? Bulutlar çok güzel duruyor. Şu an yürüdüğüm bu yol, bulunduğum alan TED Milli Parkı diye geçiyor. Aslında çok geniş bir alan burası. Daha bu alana inmeden yukarılarda falan kamp alanları görmeye başladım. Çok fazla karavanlı gezgin falan var. Yani ileri doğru yürüdükçe böyle köyün içerisinde yıkılmış eski yapılar falan da görebilirsiniz. Muhtemelen çok eski dönemden kalma yapılar. Gelirken dağların arasında da küçük küçük böyle yerleşkeler vardı. Eski yıkık yapılar, Hristiyan mezarlıkları falan. Çok güzel bir rotaydı. Yolculuğu beğendim. Ve çok sorunsuz geçti yani, hiç kötü bir yolculuk deneyimi değildi. Şu an arkamdan bayağı bir insan geliyor. Çok güzel. Yürürken böyle doğal bir çeşme gördüm. Suyundan içsem nasıl olur acaba? İçinde böcek yoktur umarım. Tadına bakacağım ama galiba. Ve burası gölet olmuş, yürümek biraz zor. Köydeyken en sevmediğim şey buydu. Neyse, ben bu suyun tadına bir bakacağım şimdi. Beğendim, güzel. Ya bizim köyün suyu kadar olmasa da. Şurada oyun oynuyor gibiyim arka kamera için. Bir taştan diğerine atlamaya çalışıyoruz. Ve arkamdan insanlar geliyor. İlerlemediğim her dakika geriliyorum.
Aa, düşeceğim. Neyse, kurtuldum. Arkamdan da bir abiyle abla geliyor. Onlar da geçtiler. Aa, karpuz. Şöyle soğuk karpuz ve biralar var. Suyun içine koymuşlar. Bir karpuz güzel giderdi aslında. Yanına da biraz peynir şöyle. Geride bir köprü vardı. O köprüden karşıya geçtiğinizde araba yolu var. Yürüdüğüm bu yol ise sadece yayalar için. Zaten arabaların geçmesine müsait bir yol değil. Yani doğal olarak. Şu arkamda yine bir kafeterya var şelaleye doğru yürürken. Burada tuvaletler var hemen. Ücretsiz sanırım, kullanabilirsiniz. Bakalım girdiğimiz bu yolun sonu nereye çıkacak? Aa, bir köprü var. Yolun sonunda bir köprü gözüküyor. Şöyle küçük kırmızı bir köprü var. Bu abi ve abla da çift. Az önce el ele yürüyorlardı. Çok tatlı duruyorlar. Şimdi ben de köprüye çıkacağım. Bir köprü üstünde kendimi biraz çekeyim. Telefonu düşüreceğim diye korkuyorum açıkçası. Bundan sonrası biraz zor ama az kalsın düşüyordum. Buradaki taşlara da çok güvenemedim. Birleştirmişler. Şurası kayıyor biraz. Sonunda gölgelik bir yere ulaştık. Burası çok serin. Ha, şu yukarıda bir şey daha gördüm. Tabela daha gördüm. Bir kafe varmış ileride. Belki orada oturup bir şeyler içerim. Diğer insanlar da köprüde fotoğraf çekiniyor. Arnavutluk'ta çok fazla nar ağacı gördüm. Burada da yine dağın ortasında bir nar ağacı gördüm. Fakat henüz olgunlaşmamışlar. Aşağıda da kızılcıklar var. Çok güzel. Köprünün karşısına geçtiğimde şöyle bir tabela gördüm. Şelale 1 kilometre uzaklıktaymış. Bu rotayı takip edeceğiz. Zorlu bir rotaya benziyor. Birazcık daha düzlüğe indik şimdi. Nehir kenarında yürüyoruz. Buna da nehir mi desem, ırmak mı desem, dere mi desem, ne desem bilemedim. Üç gibi de duruyor yani. Şöyle köy biraz daha yukarıda kaldı. Oradan aşağı indik biz. Bu yolu takip ediyorum. Çünkü insanlar da o taraftan geliyor genelde. Kimse az önceki yol ayrımında yukarı doğru gitmemişti. Wow. Çok güzel duruyor. Biraz dinleneyim dedim. Şöyle etrafı göstereyim. O sırada az önceki amcayla teyze beni geçtiler. Onlar gittiler bile. Bulutlar direkt dağın üzerinde böyle duruyor ya, çok hoş. Oraya kadar tırmanıp bulutların içinde olmak vardı. Şelaleye doğru patikayı çıkıyoruz. Umarım bu yoldan sonra düzlüğe çıkar. Öyle umut ediyorum ve aynen daha düz bir yol var. Şöyle az önce gösterdiğim üst yola çıktı zaten orası. Yukarı doğru tırmandıkça geride kalan köy manzarası da güzelleşiyor. Evler buradan gözükmeye başladı yavaş yavaş. Ay, yoruldum. Yokuşun sonunda az önce tabelasını gördüğümüz kafe var. Aa, burası çok güzelmiş. Şöyle eski yıkık yapılar var. Şu ev çok güzel duruyor.
Şurada ileride böyle Harran'da falan olan o yapılara benzer şeyler var. Hatta şurada da varmış. Daha yakından göstereyim. Aa, inek. Merhaba inek. Keçiler falan da var, çok tatlı. Yanlarına gideyim de biraz. Selam. Ne haber, nasılsınız? Koyunlar çok güzel. Neyse ben buradan uzaklaşayım da. Şimdi özel mülk falan biri laf eder. Bana sesleniyor. Tam bir Alp evi gibi. O filmlerde falan gördüğümüz Alplerdeki evlere benziyor. Bu taşlı yolu çok sevdim. Çok güzel bir havası var. Ve yolun etrafına taşlar inşa etmişler. Yürüyüş yolu yapmışlar. Aa, tatlı bir köpüş var burada. Hey. Sahipleri çağırıyor ama gelmiyor, orada duruyor. Koşacak şimdi. Elindekini kaptı, getiriyor. Şelaleye artık iyice yaklaştım sanırım, çünkü şu an su sesi duymaya başladım. Muhtemelen bir 200-300 metre ileride. Hemen aşağının manzarası da çok güzel. Hemen arka kamerayı çeviriyorum oraya. Şöyle bir çiftlik evi var. Şurada hemen yukarıdan. Bahçesinde bir at var. Çok güzel duruyor. An itibariyle az kalsın düşüyordum. Şelaleye gelmiş bulunmaktayız. Burası aşağı kısımları. Biz biraz daha yukarı tırmanacağız. Tırman bitmedi vallahi ama yol güzel yani, beklediğimden daha rahat. Bir tek şu kısım birazcık sıkıntılı gibi duruyor. Çünkü daha yukarı tırmanmak zorundayız. Ve insanlar ilerliyor birer birer. Hafiften gözükmeye başladı. Oraya doğru gidiyorum. Çok güzel. İnsanlar şelaleyi şuradan izliyor genelde ama ben şuraya kadar geldim ve bir taşın üstüne oturdum. Buradan çok daha güzel gözüküyor bu arada. Burada biraz böğürtlen buldum ama zehirli mi, yenir mi hiç bilmiyorum. Bence yiyebilirim. Kamera niye odaklamıyor ya? Bence tadına bakabilirim. Bir taneden bir şey olmaz. Güzel. Ama tam olmamış gibi. Umarım zehirlenmem. Şu an şelaleye karşı piknik yapıyorum. Türkiye'den getirdiğim piknik örtümü serdim. Buradan aldığım birkaç abur cuburu da ekledim yanına. Şelale manzarasına karşı bir şeyler atıştırıyorum. Çok güzel ortam. İyi ki gelmişim Fethe bu arada ya. Dün gece vazgeçmeyi düşünüyordum. Çok yorulmuşum çünkü. Ama iyi ki gelmişim. Şu an buradaki en güzel manzara benimki. O yüzden diğer insanlar kıskanıyor şu an. Bu taşı önce ben kaptım. Böyle bir taş var şu an, onun üstüne çıkacağım.
Çok iyi. Bunun üstünde de biraz otururdum da insanlar da gelip gidiyor şimdi. Şu an şelaleye en yakın noktadayım. Direkt suyun ortasında bir taşın üzerine çıktım. Oralara falan da giderdim de hava şu an biraz esiyor, soğuk. Hiç hasta olmak istemiyorum. Yoksa şurada suyun altında ıslanmak çok güzel olurdu. Şu an şelalenin bu kadar dibinde duran tek salak ben olabilirim. Çünkü şu an yüzüme vuruyor ve hasta olmam umarım. Diğer insanlar hep uzaktan izliyorlar çünkü. Ama şu an inanılmaz keyif alıyorum. Çok iyi. Bir saat falan şelalenin oralarda oturup bir şeyler atıştırdım. Şimdi Hi. Sorry. Düşüyordum az kalsın diye. Burada insanlar çok tatlı. Yolda yürürken karşılaştığında sürekli selam veriyorlar. Hi. Geldiğim yolu geri dönüyorum şimdi. Köyün merkezine gidip orada videonun başında gösterdiğim Blue Eye diye bir yer var. Oraya buradan servisler gidiyormuş. Şelaleye göre muhtemelen çok daha uzak bir yerde. O yüzden yürümek istemedim. Servisle oraya kadar gidebilirim belki. Daha çok zamanım var çünkü saat 12 bile olmadı. Saat 5'te ayrılacağım buradan. Oraya giderim, birkaç saatte orada takılırım. Sonra geri dönüp İşkodro otobüsüne yetişip İşkodro'ya geri dönerim. Şelaleye giderken gördüğüm markete uğradım. Şehir merkezine, yani köy merkezine dönerken bu şöyle bir içecek aldım. 120 lek. Şimdi köy merkezine geldim sonunda. Burada bir yapı gördüm, insanlar duruyor önünde. Sanırım burası TED'deki turist bilgi noktası yani. Aklınıza bir şey takılır yani, yardıma ihtiyacınız olur falan. Buraya gelebilirsiniz. Şöyle bir yer. Köy merkezindeyim şimdi. Dere kenarına geldim, oturuyorum. Burada insanlar ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını suya sokuyorlar. Yani hava suya girecek kadar sıcak değil ama ayaklarımı suya sokabilirim belki ben de. Güzel olabilir. Çoraplarımı çıkardım. Pantolonumu da biraz yukarı çektim şimdi. Paçayı sıvadım, dereye iniyorum şu an. Çok soğuk. Suyun içerisinde biraz yürüyeceğim bu tarafa doğru. Umarım kayıp da düşmem. Ama çok güzel yani, insanlar zaten hep burada dağ manzarasına karşı ayaklarını suya sokup oturuyorlar. Wow, bayağı soğuk ama biraz kenara geçeceğim. En son deredeyken telefonumun şarjı bitti. Hemen bu otobüslerin durduğu, çok fazla aracın olduğu noktada arkada bir market var. O marketten bir şeyler aldım. Telefonumu da o sırada şarja taktım. Şu an biraz şarjım var. Bu arada şu an zipline noktasının önünden geçiyorum. İnternetten baktım, fiyatı 20 euroymuş. Yani denemek isterseniz, yani fiyatı sizin için bütçenizi aşmıyorsa deneyebilirsiniz. Güzel bir tecrübe olur. Ben şelaleye kadar yürüyüp şelaleyi gördükten sonra geri döndüm. Ama şelalenin ilerisinde de kanyon varmış. Yani şelaleden sonra da yürüyüşünüze devam edip kanyonu falan da görebilirsiniz. Yani öyle çok etkileyici bir kanyon değil bence internetten gördüğüm kadarıyla, ama oraya kadar gitmişken bence biraz daha devam edebilirsiniz. Hani ben bilmiyordum, o yüzden geri döndüm. Biraz da yorulmuştum açıkçası. Bir de Mavi Göz'e de gitmeyi düşünüyordum. Ama şu an sadece 3 saatim var. O yüzden Mavi Göz'e gidip gelemeyeceğim. Ki
Otobüslerin kalktığı noktaya gittiğimde otobüs de göremedim. O yüzden Mavi Göz'e gidemedim. Geldiğinizde kısıtlı zamanınız ve kısıtlı bütçeniz yoksa buradaki her şeyi denemelisiniz bence. Zaten çok bir şey yok. Yani şelale var, Mavi Göz var. Yukarıda sanırım Valbona'ydı. Bir yürüyüş yolu var. Hani birkaç gün kalacaksanız burada kesinlikle o yürüyüş yollarına gidip Alp Dağları'nı falan izlemelisiniz. Yukarıda bir seyir noktası var. Alp Dağları'nı yine izleyebileceğiniz, oraya da gitmelisiniz. Yani ben İşkodra'ya kadar gelmişken en azından gelip hani biraz görmek istedim burayı. Ki bence yetti yani bana. Öyle her şeyi de yapacağım diye bir şey yok. Ama eğer gelip burada 1-2 gün geçirecekseniz bunların hepsini deneyebilirsiniz. Bahsettiğim yapı hemen şurada kalıyor. Ben giderken şu yoldan gitmiştim. O yüzden oraya geri dönemedim. Şimdi bu yoldan gideceğim ve oraya varacağım muhtemelen. Hemen şurada Hristiyan mezarlıkları falan var. İleride de bayağı ev varmış aslında yani. Yani yerel halk muhtemelen o zaman orada yaşıyor, o bölgede yaşıyor. Buradan içeri giriyorum şu an. Geldim şimdi yapım bahçesine. Çimler çok güzel, o yüzden biraz çimlerde uzanacağım burada. Karşımdaki dağ manzarasına karşı. Dağ manzarasını göstereyim size biraz. Balkanlarda nereye giderseniz gidin ya Türkçe konuşan birini ya da muhakkak çok fazla Türk'le karşılaşıyorsunuz. Az önce birkaç kişinin fotoğrafını çektim binaya karşı. Sonra nereli olduğumu sordu adam. Türkiye deyince bir anda Türkçe konuşmaya başladı benimle. Kendisi aslında Kosovalıymış. Kosova'da çok fazla Türk var ve Türkçe bilen var. Bir anda Türkçe konuşmaya başladı benimle. Bu arada binanın içine girilebiliyormuş. Ben oradan dolanıp geldiğim için salak gibi ön yüzüne girmedim. Şimdi tam buradan yürürken gördüm kapının açık olduğunu. İçeriye de bir göz atarım. Ya, az önce gezdiğim yapı geride kaldı. Oradan bu yana kadar geldim. Burada bir yürüyüş yolu başlıyor. Bu yürüyüş yolundan yukarı doğru tırmanacağım. Yukarıda bir manzara noktası varmış. Oradan köy manzarasına bakacağım biraz. Sonra otobüs saatim geliyor zaten. Geri dönerim. Böyle eski yıkık bir ev var burada. Yürüyüş yolu üzerinde. İçerisi nasıl acaba? Şelaleye giderken o yürüyüş yolunda hiç böyle böcek hiçbir şey yoktu yani. Şu an bu yürüyüş yolundan manzara noktasına giderken sürekli şeyim böyle. Çünkü sürekli bir şeyler kıpırdıyor. İşte çok fazla sinek var. Biraz rahatsız oldum o yüzden. Ama şelaleye giderken hiçbir sorun yoktu yani. Gayet rahat yürüdüm. Şöyle yapıda arkamda kaldı. Bir tane bile turist yok ama yani şu rotayı takip eden. Bir tek ben yine yürüyorum burada tek başıma. Başıma bir şey gelirse yani sıkıntı. Zaten bir tane adam kaybolmuş günlerdir. Posterini asmışlar oraya, hala bulunamamış adam. İnsanlardan değildi. Ben şu an biraz böcek yılan falan çıkarsa ondan daha çok korkuyorum. Burada birkaç ev var.
Ben galiba vazgeçeceğim çünkü bu rota çok şey, yani kötü haritalar bana gösterdi bu rotayı ama bayağı çalı çırpı dolu ve sürekli sesler geliyor. Yılan sesi midir, çıyan sesi midir neyse artık. İnsan girmemiş bir yere benziyor. Ben galiba gitmeyeceğim ya. Geri döneceğim herhalde. Deyip yürümeye devam ediyorum. Neyse. Yürüyelim bakalım. İleride de bir ev var muhtemelen. Çünkü burada bu borularla su taşınıyor oraya. Arkadaşlar, ben yukarı tırmanmaktan vazgeçtim. Çünkü çok fazla börtü böcek sesi var. Ve her yer çalı çırpı. Ve tek başımayım. O yüzden birazcık korktum. Yani zaten aşağının manzarası çok güzel. Hani oraya da gitmenin bir anlamı var mı bilemedim. Yani şu an bulunduğum bu noktadan bile çok güzel gözüküyor her şey. Kendimi birazcık en azından teselli edeyim. Bakın ne güzel. Bu noktadan bile mis gibi bir köy görüntüsü. Yani hiç o kadar da yukarı çıkmaya gerek yok bence. Ben şimdi tekrar ileriye otobüslerin kalkacağı yere gideceğim. Bir şeyler içer, otobüsü beklerim. Hayatımda ilk defa pembe domuz görüyorum. Şu an Şkodra'ya gidecek servis geldi. Saat 5'te hareket edecek. Ben önceden dönüş biletini almıştım zaten. Bu arada gidiş dönüş toplam 24 euro. Yani buraya geliş 12, gidiş tekrar 12 euro. Ben hostel aracılığıyla bileti almıştım. O yüzden şimdi servise biniyorum. Başkaları gelip de yerimi kapmasın. Şu an İşkodra'dayım tekrar. TED'den dönüş yolculuğu yine yaklaşık 2 saat 20 dakika falan sürdü. Hostele gidip biraz dinleneceğim çünkü TED biraz soğuktu ve üşüttüm. Otelde biraz dinlendikten sonra belki son bir kez bir şeyler atıştırmaya şehir merkezine inerim yine. O kalabalık caddeye. Şimdilik görüşmek üzere. Budva'da görüşürüz.